İlk bölümde her şeyin başladığı o tuhaf ana gitmiştik. Kaosu görmüştük, sahnenin kendisini. Zemin kazanan, dibi ağırlaşan, gece gündüz ritmiyle nefes alan, yer ve gök diye katmanlara ayrılan o ilk evren iskeletini. Şimdi o sahne boş değil artık. Yer var, Gaia, gök var, Uranos. Ve bu bölümde bu ikisinin nasıl yan yana durmadığını, nasıl birbirine fazla yaklaştığını ve aralarındaki gerginliğin ilk büyük kozmik çatışmaya nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Evrenin ilk ilişkisiyle başlıyoruz. Yer ile gökün hikayesi. Yer ve gök, ilk birlik. Gaia'yı hatırla. İlk bölümde o sınırsız açıklığın içinde ayağının altına gelen yüzeydi. Artık sadece zemin değil, dağlar, vadiler, geniş ovalar, su dolu çukurlar taşıyan canlı bir dünya. Uranos ise bu dünyanın üzerine uzanan sınırsız bir kubbe gibi düşünülüyor, gökyüzü. Mit, onların birleşmesini evlilik gibi anlatır. Yer yukarıya doğru uzanır, gök aşağı eğilip onu kaplar. Gaia ile Uranos'un bir araya gelmesinden ilk kuşak ilahi varlıklar doğmaya başlar. Dağlar sanki gökyüzüne uzanan dondurulmuş dalgalar gibi yükselir. Deniz, Pontos, Gaia'nın yüzünde hareketli bir örtü gibi yayılır. Ve sonra isimleri tek tek anılan çocuklar gelir. Evrenin ilk soyu. Titanlar, uzun gölgeler. Gaia ile Uranos'un birlikteliğinden önce Titanlar doğar. Onları tek tek saymadan önce nasıl bir his bıraktıklarını düşünmek daha önemli. Titanlar, evrenin ilk büyükleri gibi anlatılır. Yavaş hareket eden, ağır, köklü bir kuşak. Sanki dünya henüz gençken bile arkasında uzun gölgeler bırakan varlıklar. Mit, bu kuşağın içinde farklı rolleri olan Titanlardan söz eder. Her şeyi çepeçevre saran büyük su halkası olarak Okeanos vardır. Işık ve gökle ilişkilendirilen Hiperion, İnsan soyunun kaderinde önemli bir yer tutacak olan Iapetos vardır. Ve içlerinden biri, hikayenin merkezine doğru yavaş yavaş öne çıkar, Kronos. Ve Titan soyunun bilgelik taşıyan diğer yüzü sahneye çıkar. Rhea, ileride çok önemli bir anne figürü olarak karşımıza çıkacak. Temiz, düzen ve adalet duygusunu, Mnemosine ise hafıza ve hatırlamayı sembolize eder. İsimler kalabalık görünse de şimdilik şunu bilmen yeterli. Bu kuşak henüz Zeus doğmadan önce evrenin ağırlığını taşıyan ilk tanrılar kuşağıdır. Yani Gaia ile Uranos'un çocukları sadece birkaç figürden ibaret değil, koca bir çağın üstüne kurulduğu eski tanrılar neslidir. Tek gözlüler ve yüzeliler, gizlenen güç. Gaia ile Uranos'un çocukları sadece Titanlarla sınırlı değil. Bir süre sonra daha tuhaf ve çarpıcı varlıklar doğmaya başlar. Kikloplar, tek gözlü devler. Alınlarının ortasında kocaman bir göz taşıyan, ileride ustalıklarıyla silahlar, yıldırımlar yapacak olan güçler. Ve Hekaton Heires, 100 kolu, 50 başı olduğu söylenen, kontrol edilmesi neredeyse imkansız güç yığınları. Bu varlıklar evrenin içindeki ham, yönsüz enerjiyi hatırlatır. Büyük, güçlü ama hala şekil almamış kuvvet. İşte tam bu noktada Uranos'un bakışı değişir. Başta Gaia ile birlikteliğinin meyveleri gibi olan bu çocuklar zamanla onun için başka bir şeye dönüşür. Tehdide. Uranos'un korkusu. Baskı başlıyor. Mit şöyle anlatır. Uranos, çocuklarının gücünü gördükçe onlardan rahatsız olmaya başlar. Onların büyüdüğünü, ağırlaştığını, evrenin sahnesinde kendine yer açmak istediğini fark eder. Ve bir seçim yapar. Onlara yer açmak yerine onları geri itmek. Tek tek doğan çocukları alıp yeniden Gaia'nın içine, yani yerin derinliklerine doğru bastırır. Bunu kelimenin tam anlamıyla hayal et. İçinde dağlar taşıyan bir beden, aynı zamanda devleri, 100 kolluları, tek gözlüleri ve daha nicelerini kendi içine sıkıştırmaya çalışıyor. Gaia artık sadece bereketli bir toprak değil, dışarıdan sakin görünen ama içinde bastırılmış, öfkeli bir nesil taşıyan bir beden. Yerin altı
artık sadece sessiz bir derinlik değil, sıkışmış seslerin, öfkenin, hareket edemeyen bir gücün toplandığı yer. Ve Uranos'un tavrında mitin ileride defalarca tekrar edeceği bir motif gizli. Gücü elinde tutan, kendi yerini kaybetme korkusuyla geleceği bastırıyor. Gaia'nın ağrısı ve planı. Bu baskının en çok hissedildiği yer Gaia'nın kendisi. İçine tıkılmış çocukların ağırlığı onu içten içe ezer. Her yeni doğanla birlikte bu basınç biraz daha artar. Gaia artık sadece hayat veren toprak değil, alt katmanlarında zincirlenmiş bir kuşağın öfkesini taşıyan bir beden. Bu acı bir noktadan sonra dayanılmaz hale gelir. Gaia, içindeki bu gerginliğe sadece katlanarak devam etmek istemez. Bir şey yapmaya karar verir. Kendisine bir silah yaratır. Mit, bunu keskin bir orak olarak anlatır. Sert, dayanıklı, göğü bile kesebilecek güçte bir alet. Sonra çocuklarını, yani Titanları yanına çağırır ve onlara bir plan fısıldar. Babanız beni eziyor, sizi de karanlığa zincirliyor. İçinizden biri bu düzeni kesip atmaya cesaret eder mi? Titreyen bir sessizlik olur. Çoğu korkar, geri çekilir. Sadece biri öne çıkar. Kronos. Kronos, geleceği kesen el. Kronos, Titanların en küçüğü olmasına rağmen en kararlı olanlarından biri olarak anlatılır. Gaia'nın uzattığı orağı eline alır. Plan basittir ama çok ağırdır. Uranos, gece olduğunda her zamanki gibi Gaia'nın üzerine eğilecek, onu bütünüyle kaplayacaktır. O an geldiğinde Kronos saklandığı yerden çıkacak ve babasına karşı harekete geçecektir. Mit, bu sahneyi fazla ayrıntıya girmeden ama sert bir görüntüyle anlatır. Uranos, her zamanki gibi Gaia'nın üzerine eğildiği anda Kronos karanlıktan fırlar. Elindeki orağı bir kez, sadece bir kez savurur ve babasının gücünü, soyunu sürdürme imkanını kökünden keser. Gökyüzü ilk kez bu kadar sert bir darbeyle yerden ayrılıyor gibidir. Uranos'un bedeninden akan kan yere, yani Gaia'ya düşer. Oradan da ileride Furiler, Erinisler, devler, gigantlar ve başka varlıklar doğacaktır. Bazı anlatılarda denize düşen parçalardan köpükler yükseldiği, o köpüklerden de Afrodit'in doğduğu söylenir. Yani bir çağın sonu, başka güçlerin başlangıcına da zemin olur. Uranos'un laneti ve yeni dönem. Uranos devrildiğinde yer ile gök arasındaki ilişki kökünden değişir. Artık gök, eskisi gibi yere yapışık değildir. Aralarında bir mesafe vardır. Bu mesafe, evrende nefes alınabilecek bir boşluk yaratır. Yeni ilişkilerin, yeni düzenlerin alanı. Ama Uranos sahneden tamamen kaybolmaz. Mit, onun bir söz söylediğini de aktarır. Kendi devrilme biçiminin ileride tekrar edileceğini söyler. Bu, Kronos'a dönük bir lanet gibidir. Beni nasıl indirdiysen, bir gün sen de kendi çocuğundan aynı akıbete uğrayacaksın. Daha çok erken bir aşamada şu motif belirir. Gücü ele geçiren, bir öncekinin yaptığını tekrar eder. Yerine geçmekten korktuğu için kendi geleceğini bastırmaya çalışır. Ve evrenin tarihi sadece yaratılışların değil, bu korkuların ve kırılmaların da tarihi haline gelir. Yer ve gök arasında açılan boşluk. Bu bölümde ne gördük? İlk bölümde kurulmuş olan evren iskeletinin üzerinde yer, Gaia ve gök, Uranos arasındaki ilk büyük ilişkiyi izledik. Bu ilişkiden ağır ve uzun bir kuşak olan Titanlar, ham ve kontrolsüz gücü hatırlatan Kikloplar ve Hekaton Heres, onları sıkıştıran, bastıran bir dünya doğdu. Uranos'un korkusu, bu gücü yerin altına iterek bastırmaya çalışması, Gaia'nın içinde taşıdığı acı ve bu acıdan doğan karşı hamle. Gaia'nın orağı, Kronos'un cesareti, Uranos'un düşüşü. Bütün bunların sonunda olan şey şu: yer ile gök arasına ilk büyük çatlak açıldı. Bu çatlak sadece bir tanrının devrilmesi değil,
Ne kadar yukarıda olursa olsun, hiçbir gücün gerçekten mutlak olmadığını fısıldayan ilk mitolojik kırılma. Artık sahnede yeni bir figür var. Kronos. Zamanla, düzenle ve korkuyla anılan bir isim. Bir sonraki bölümde artık Uranos'un değil, Kronos'un kurduğu dünyayı göreceğiz. Titanların iktidarını, Kronos'un kendi çocuklarına karşı nasıl aynı baskıyı tekrar ettiğini ve bu döngünün içinden Zeus kuşağının nasıl doğduğunu anlatacağız. Yer ile gök arasındaki boşluk açıldı. Ama o boşluk sadece rahat bir nefes değil, yeni çatışmalar içinde alan demek. Evrenin hikayesi tam da bu aralıkta devam edecek.